Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Yıllardır aynı tarifle yaptığım, yiyenlerin hazır zannettiği şekerpare tarifinin videosunu hazırladım. Hiç laf uzatmadan hemen yapım aşamasına geçiyorum. İlk önce şerbetinin yapımıyla başlıyoruz. Şerbetimiz soğuk olacağı için ilk önce şerbetimizi yapıyoruz. 4,5 su bardağı toz şeker ekleyeceğim. 5,5 su bardağı su ekleyeceğim. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimlik klasik su bardakları. Toz şekerlerimi ekliyorum. Son yarım su bardağı şekerimi de ekleyerek 4,5 su bardağı toz şekerimi tamamladım. 5,5 su bardağı suyumu da ekliyorum. Dilerseniz ılık veya sıcak su olarak da ekleyebilirsiniz. Ben soğuk su ekledim. Yine aynı şekilde yarım su bardağımı da ekleyip 5,5 su bardağı suyumu tamamladım. Ocağımın üzerine alıyorum tenceremi ve şekerim eriyene kadar karıştırıyorum. Tencerenizin kenarlarında kesinlikle toz şeker tortusu kalmamasına dikkat edelim ki şerbetimizin erken şekerlenmemesi için bu çok önemli. Aksi halde kenarlarında toz şeker kaldığında tenceremizin şerbetimiz çok erken şekerlenir. Kaynamaya başlamaya yakın üzerine çeyrek limonumun suyunu da sıkıyorum ve limonlarımı da kendisini de atıyorum şerbetimin içine. Büyük göz ocakta kaynayana kadar yüksek ateşte ve sonrasında orta ateşte toplamda kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika kadar şerbetimi kaynatacağım. Bu ayarda kaynattığınızda yaklaşık 15-16 dakikada şerbet oluşuyor. Tabii ki sizler kıvamını kontrol edin. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşe getirdim ocağımı ve 15-16 dakika yaklaşık kaynattım. Kaşıkla da damlatarak damlalarıyla da kontrol ediyorum. Şerbetim hafif hafif ağır ağır damlamaya başladı. Kesinlikle çok koyu olmamasına da dikkat edelim şerbetimizin. Hazır olan şerbetimin altını kapatıyorum. Kenarda soğumaya alıyorum. Ben de bu arada şekerpare hamurumun yapımına başlıyorum. Şekerpare için 250 gram odasında yumuşatmış olduğum tereyağımı yoğurma kaseme aldım. Mutlaka odasında bu yumuşaklıkta olmasına dikkat edelim. Şekerpareye 3 adet yumurta ekliyoruz. Bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdım. Gördüğünüz gibi bir tane sarısı üzerine 3 tanesi de içine ekliyoruz. Yarım çay bardağına yakın sıvı yağ ekliyorum. Yarım su bardağı pudra şeker ekliyorum. Bir paket vanilyamı da ekliyorum. Ve bir paket kabartma tozumu da ekleyeceğim. Malzemelerimi güzelce spatula yardımıyla karıştırıyorum. İrmiğimin sıvı malzemeler üzerinde şişmemesi için ilk önce malzemelerimi karıştırdım. İrmiğimi de ekliyorum. Çok az karıştırıp hemen unumu da yavaş yavaş ekleyeceğim. Şekerpare hamurunda mutlaka unu yavaş yavaş eklemeye özen gösterin. Bir anda eklemeyelim. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Tabii ki sizin un marka kalitenize göre, yumurtanızın büyüklüğü küçüklüğüne göre bu miktar değişebilir. Sizler hamurunuzun kıvamına göre un eklemesi yapmaya özen gösterin. İçinde de tereyağı olduğu için hamur size yumuşak gibi gelebilir ama yoğurdukça zaten hamurunuz hemen kıvam alır. O sebeple fazladan un eklemeyin. Bu kıvamda olması yeterli. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edelim. Şekerparenin hamuru sert olursa şerbetini içine çekmez ve sert şekerpare olur. O sebeple hamurun kıvamı çok önemlidir. Elimle güzelce yuvarlıyorum. Cevizden biraz büyük olacak şekilde yuvarlayalım. Hamur elinizde yuvarlarken kesinlikle parçalanmaması lazım. Pürüzsüz bir kıvamda kolayca yuvarlamanız lazım. Kolay şekilliyorsanız şekerpare hamurunu, hamurunuz çok güzel olmuş demektir. Bakın ben size kıvamını detaylı şekilde elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum. 25 adet cevizden büyük olacak şekilde şekerpare hamurlarımı elimle yuvarladım. Tabii ki sizler dilediğiniz büyüklükte yaparak beze sayısını azaltabilir, çoğaltabilirsiniz. Şekerpare hamurumun içinde kıyılmış fındık kullanacağım. Sizler dilerseniz ceviz de kullanabilirsiniz veya sade olarak da yapabilirsiniz. Kıyılmış fındıkla da baklava gibi çok lezzetli şekerpare oluyor. Bezelerimi bu şekilde şekillendiriyorum. İçine kıyılmış fındık ekledikten sonra tekrardan gösteriyorum. Bezemin orta kısmını bastırıyorum ve içine kıyılmış fındığımı ekleyip şeklini veriyorum. Sade olarak yapacaksanız da bu şekilde yapmanız yeterli. Geri kalan şekerpare hamurlarımı da güzelce şekilleyerek tepsime yerleştirdim. Benim şekerpare hamurum fazla geldi büyük tepsim için. Geri kalan şekerpare hamurlarımı da ufaltarak yuvarladım. İki farklı şekilde şekerpare yapmış olacağız bu sayede. Bir adet yumurta sarımın içine 2-3 damla
pekmez damlatıyorum. Sizler dilerseniz çay kaşığınızın ucuyla kakao da ekleyebilirsiniz. Şekerpare hamurunuzun üzerinin daha güzel kızarmasını bu sayede sağlamış olursunuz. Şekerparelerimin üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Sadece yumurta sarısını bir kere değil, fırçayı gördüğünüz gibi şekerparemin üzerinde 2-3 defa gezdiriyorum ki şekerparelerimiz üzeri daha güzel kızarması için. Sadece tek seferde sürmeyin. Benim gibi 2-3 defa fırçayı şekerpare hamurunuzun üzerinde gezdirin. Bu sayede görüntüsüyle çok güzel şekerpare tatlıları elde etmiş olursunuz. Yuvarlak şekerpare hamurlarımın üzerinde yumurta sarısı süreceğim. Sizler dilerseniz sade olarak da yumurta sarısı sürmeden de pişirebilirsiniz. Dilerseniz de şekerpare hamurlarınızı sadece yuvarlak bu şekilde de yapabilirsiniz. Yuvarlak şekerpare hamurlarımın orta kısmına fındık yerleştiriyorum. Fındığımızı da bastırarak yerleştirelim ki sonrasında pişerken üste çıkmaması için. Sizler dilerseniz orta kısmına ceviz veya fıstık da yerleştirebilirsiniz. Uzunlamasına yapmış olduğum şekerparelerim üzerine çatalın ters tarafıyla çizikler oluşturuyorum. Bu sayede daha güzel üzerinde görünümü olmuş olacak. Çatalla bastırarak yapalım ki şekilleri daha güzel belirgin olsun. Öncesinde ısıtılmış 5 dakikalık alt üst fansız ayarda 180 derecede orta rafta şekerparelerimi pişirmeye fırınıma koyuyorum. Benim fırınımda yaklaşık 40-45 dakika kadar zamanda şekerparelerim çok güzel kızarıp pişti. Tabii ki sizlerin fırınıza göre bu süre değişebilir. Fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Hemen üzerine sıcakken şekerparelerimin şerbetini soğuk olarak dökeceğim. Eğer sizler birazcık daha şekerparenizi yumuşak seviyorsanız şerbetini de ılık olarak ekleyebilirsiniz. Biz kıyır sevdiğimiz için şerbetim soğuk, şekerparem sıcak olarak üzerine döküyorum. Şerbetimizi döktükten sonra en az 2 saat dinlendirmemiz gerekiyor. Akşamdan da yapıp şerbetlerseniz daha güzel şekerpareler şerbetini çekmiş ve lezzette daha farklı güzel olmuş olacaktır. Şekerparelerinize şerbetiniz çekmezse çok az fırınınızı ısıtın. Şerbetliyken tepsinizi fırına yerleştirin. Çok fazla sıcak olmasın. Sadece ılık bir fırında ısıtmanız yeterli. Şekerpare tepsinizi fırına yerleştirdiğinizde şerbetini kolayca çekmiş olacaktır. Bu da ufak püf noktası olarak aklınızda olsun. Şekerparelerim 2 saat dinlendi. Üzerini güzelce fıstık tozuyla ben süsledim. Gördüğünüz gibi hazır şekerparelerden hiç fark yok. Hatta daha lezzetlisini evde kolayca yapabilirsiniz. Yaklaşık 2 saat kadar dinlendirmiş olduğum şekerparemi hemen sizler için doku testinde geçiyorum. Gördüğünüz gibi çatala batırdığım an dağılan şekerpare oldu. Hem kıyır hem de içi yumuşak bir şekerpare oldu. Gönül rahatlığıyla denemenizi tavsiye ederim. Çok beğeneceğiniz bir tarif. Bayramlarda misafir davetlerinize göz dolduran bu güzel şekerpare tarifini şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.